Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Metin Temel. Hocam hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz. Tekrar sizi görmek çok güzel. Teşekkür ederim. Nasılsınız sağ olun. hocam? Sağ olun. Siz de iyisiniz. Sağ olun, çok teşekkürler. Hocam saç ekimi nedir? Kimlere uygulanır? Sohbetimize böyle başlayalım bugün. Aslında ülkemiz saç ekimi konusunda çok ileri boyutlarda, ileri düzeyde bir ekim yapılıyor. İstanbul'dan çıkan uçakları da görüyorsunuzdur. Hani uçaklarda çoğu yolcunun başı sarılı. Saç ekimi, saç dökülme şikayetiyle gelen erkek olsun, bayan olsun hastalarda saçın tekrar restore edilmesi, ense bölgesinden kılların fouet tekniğiyle alınarak ön saç çizgisi belirlenip daha sonra ön saç çizgisinde açılan kanallara saç greftlerinin yerleştirilme işlemidir. Hocam peki saç ekimini yaptık. Ondan sonraki takvim nasıl ilerliyor? Saç ekiminde işlem aşağı yukarı 6 ile 8 saat ekim yapılacak sahanın miktarına göre değişiyor. İlk 2 saatlik kısımda kökler ense bölgesinden mikromotor yardımıyla alınır. Daha sonra bu kökler soğuk bir ortamda muhafaza edilir. Besleyici ve soğuk bir ortamda muhafaza edilir. Sonra hastanın ön saç çizgisi belirlenir. Ön saç çizgisi belirlenirken de önceki fotoğraflarına bakılabilir veya hasta ile birlikte konuşarak frontal kısmın hizasını baz alarak yan kısımlardan hafif girintiler yapılarak saç için kanallar açılır. Daha sonra da alınan greftler kanallara yerleştirilir. En sık ense bölgesinden saç alımı yapılmakta. Hastanın donör alanı yeterli değilse bazen 2 seansa da bırakabilmekteyiz. Ama donör alan yetersizse 2. seansta da alınamayacaksa sakal altı bölgesinden, koltuk altından, göğüsten de yine kıllar alınabilmektedir. Peki hocam sonraki süreçte sosyal hayata geçiş ne zaman olur? İşte spordur, saunadır, havuz, deniz gibi. Evet. Ne zaman dönebilir? Hastalar ilk 1 hafta 10 günlük süreçte ekim yapılan bölgeyi koruması gerekiyor. Şapka kullanımını çok tavsiye etmiyoruz. Greftlerin hareket etmemesi gerekiyor. Kaşınmaması. Ameliyatı işlemi yaptıktan sonra ertesi gün ense bölgesinde alım yapılan bölgenin pansumanını açıyoruz. 3. günden itibaren ilk yıkamalarını yapıyoruz ve hastaya her gün yıkamasını tavsiye ediyoruz. 10. gün ile 14. gün arasındaki süreçte ense bölgesinden alınan küçük deri parçacıkları dökülüyor. Bir şok dökülme dönemi yaşanıyor. 10. günden itibaren hastalar aslında normal yaşamlarında yaptıkları aktiviteleri geçebiliyorlar. Ama ağır egzersizler ve sauna gibi aktiviteleri 2. haftanın sonrasına bırakıyoruz. 1. aydan itibaren hasta normal makasla tıraş olabiliyor. Usturayla ya da jiletle tıraş olma, makine kullanma gibi durumları da 3. aydan sonra tavsiye ediyoruz. Metin Hocam 2 tane sorum olacak. Birincisi şu, biz saç ekimi yaparken greftleri sadece enseden mi alıyoruz? Başka yerden de alınabilir mi? İkinci sorum da şu, biz greftleri alırken orada herhangi bir iz kalıyor mu? Eğer ekimi greft sayısını fazla tutarak ya da hastanın açıklığı çok fazladır, kapatamayacağım endişesiyle aşırı greft alındığında bu sefer ense bölgesinde açıklıklar, ense bölgesinde skar gelişimi ya da o bölgedeki yaranın iyileşerek kabararak iyileşmesi, hipertrofik skar gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Ense bölgesi dökülmeye duyarsız olduğu için ilk tercih ettiğimiz ve saçın natürel görünümünü en iyi sağlayacak bölge olduğu için evet oradan alımı daha ön planda tutuyoruz. Ama alan açıklığı fazla veya greft sayısı yetersiz olacaksa yine rekonstrüksiyonda hep en yakın bölgeden tercih yapılır. Sakalın görünmeyecek şekilde şu alt kısmından 1500-2000'e yakın kök alınabiliyor. Koltuk altı veya göğüsten alınabilir. Ama bunlar da dediğim gibi eğer ki aşamalı ekim yapılacaksa, açıklık çoksa bazen 2 güne yayabiliyoruz saç ekimi sürecini. Ense bölgesi alınıyor, ekimler yapılıyor.
daha arkaya doğru olan tepe kısmındaki açıklıkları da diğer alanlardan alarak yapıyoruz. Ama sakal biraz sert bir kıl yapısına sahiptir. O sebeple yastığa denk gelecek alana sakalın ekilmemesi gerekiyor. Bunu yaparken de kılın natürüne göre ekim yapılacak alanı tercih ediyoruz. Evet. Peki hocam, hastalara uygulanacak, saçları besleyecek uygulamalar nelerdir? Ekime gelmiş hastalarda ya da saç dökülme şikayetiyle gelen hastalar için genel olarak bir tablet, biyotin içeren bir tablet, bir tane şampuan, bir tane de duş sonrası sprey kullanımını tavsiye ediyoruz. Hastanın bu kendi evde yapacağı uygulamalar. Bizim klinik koşullarında yapabileceğimiz uygulamalarsa PRP, mezoterapi ve kök hücre gibi uygulamalar. PRP dediğimiz şey hastadan alınan kanın trombositlerinin ayrıştırılarak büyüme faktörlerinin saçlı deriye tekrardan enjekte edilmesi yöntemi. Mezoterapi ise saçın besleyici ürünlerinin emilim problemi olan hastalarda, özellikle bağırsakta emilim sorunu olan ya da vitamin eksikliği olan hastalarda bu vitaminlerin direkt saçın olduğu bölgeye enjeksiyon şeklinde uygulandığı yöntem. Kök hücre ya da eksozom diye tabir edilen yöntemlerde hazır ürünler olarak geliyor. Bu ürünleri serum fizyolojikle sulandırdıktan ve lokal anestezi katarak yine saçlı deriye mezoterapi tabancalarıyla enjekte ediyoruz. Bizim yaptığımız uygulamalar seanslar halinde yapılıyor. Bu seanslar arasındaki sürede de hasta kendisi evinde şampuan, tablet ve spreyine devam ediyor. Metin Hocam, çok duyuyoruz aslında da yine soracağım. Bir, kök hücreli saç ekimi diye bir şey duyuyoruz sürekli. İkincisi, saç ekimi yapıldıktan ne kadar süre sonra işte sizin bahsettiğiniz PRP, kök hücre, mezoterapi gibi uygulamalar yapabiliriz? Bu konuda da çok fazla yanlış bilgi ve şeyler var. Hani PRP saç ekim günü yapılır mı? Yapılmaz. Saçma sapan bir uygulama oluyor. Çünkü PRP dediğimiz uygulamayı enjekte edeceğimiz alanda serum enjekte etmiş durumdayız ve hangi ürünü enjekte ederseniz edin miktar olarak çok azalacaktır ve lenfatiklerle vücuttan atılacaktır. O sebeple ekim zamanı, ekim günü olabildiğince ertesi günlere bırakarak ödem faslı geçtikten sonra besleyici ürünler, hani 3. günden sonra ya da 3-5. günde damarlanmalar tekrar oluşur ve saçı besleyen kökler o zaman beslenir. O zaman PRP gibi, mezoterapi gibi uygulamalar yapılsa daha sağlıklıdır. O yoğun ödemin gitmesi gerekiyor. Ödemin geçmesi lazım. Saçların tekrar çıkma süreci de 2. 3. aydan sonra olduğu için 3. aydan sonra saç çıkacağı zaman daha kalın çıksın, daha canlı çıksın diye genellikle 3. aydan sonra tavsiye ediyoruz. Bu PRP, mezoterapi ve kök hücre gibi uygulamaları. Evet. Peki hocam, saç ekiminden bahsettik, sakal, bıyık ve kaş ekiminden bahsetsek süreç nasıl olur onlarda? Yüz bölgesine yapılacak ekimlerde kaş olsun, bıyık olsun, sakal olsun, greftlerin tutma olasılığı biraz daha yüksek. Çünkü beslenmesi, kan dolaşımı daha yüksek olduğu için. Yine ense bölgesi döner alandır. O bölgeden alınır. Kaşlarda dezavantajı ekim yapılan kılların uzamaya devam etmesi. Hani kaşlar gibi belli bir uzunluğa geldikten sonra durmuyor. Uzamaya devam ediyor. Belli periyotlarda hastanın bunu makasla kısaltarak veya düzeltmesi gerekiyor. Bıyık ve sakal için böyle bir şey söz konusu değil. Ekim yapıldıktan sonra ilk 3-4 gün yüz bölgesinde biraz saça göre daha fazla bir ödem gelişiyor. Ama süreç olarak aşağı yukarı aynı. 10. güne kadar korumak gerekiyor. Hastanın bir şey yerken, içerken ilk başlarda, ilk erken dönemde küçük lokmalar ya da sıvı şeylerle beslenmesini, greftlerin hareket etmemesini istiyoruz. Daha sonraki süreçte de saç ekimiyle aşağı yukarı benzer süreçler. 2. haftanın sonunda greftler tutmuş oluyor. Dökülme dönemi yine yüz bölgesi için çok fazla olmuyor saç gibi.
Yani genellikle hasta farkına varmıyor. Dökülme dönemi ya da şok dökülme dönemi yüz bölgesi için çok sık görülen bir durum değil. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Metin Temel'di. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.